Merhabalar değerli dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir akşamda yine karşınızdayım. Deniz Altın Astroloji kanalına hoş geldiniz hepiniz. Günlük astroloji yorumlarındasınız efendim. Beni ilk kez duyanlar ya da izleyenler için kendimi tanıtayım öncelikle. Değerli dostlarım, umarım her şey yolundadır. Umarım güzel geçmiştir gününüz. Bugün 13 Nisan Perşembe akşamındayız ve 14 Nisan Cuma gününü konuşacağız. Bakalım gökyüzünde neler oluyor. Umarım bugününüz iyi geçmiştir sevgili dostlar. Özel günlerden geçiyoruz biliyorsunuz. Tabii bugün bunu söylüyorum ama her gün söylüyorum. Her gün de söyleyeceğim açıkçası. Gerçekten önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü tutulmanın şöyle bir içinden geçiyoruz. Yani bir tünelden geçiyoruz şu anda. Önümüzde ışığı arıyoruz. Bakalım o ışık nasıl gelecek karşımıza? Hepimizin hayatlarına o tünelin içinden geçerken farklı farklı figürler, argümanlar karışıyor hayatlarımıza. Şimdi dostlarım, bugün yani Perşembe akşamı ay boşlukta. Dün söylemiştim dün izleyen arkadaşlara. Saat 12'ye çeyrek kalaya kadar boşlukta. 12'ye çeyrek kala ay Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla belki biraz bir şey yapmadan boşlukta ya da böyle herhangi bir gereksiz işlerle uğraşmış olabilirsiniz bugün. Ama tam 12'ye çeyrek kala ay Kova burcuna geçtikten sonra işte o zaman daha kararlı bir enerji aktif olacak. Çünkü ay Plüto ile kavuşacak tam olarak bu gece saatlerinde. Evet, hemen 14'üne geçtiğimizde 0 derece Kova sabit grup burçlar, hava grubu burçlar için çok çok önemli ve güzel. Yani önemli dediğim güzel gerçekten. Daha kararlı olacağız. Ne istediğimizi bileceğiz toplumsal konularda. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, mesela çalışıyorsak çalıştığımız arkadaşlarımız gibi farklı insanların da hayatlarına dokunabileceğimiz veya onlarla ilgili konuları da bizim konumuz gibi ilgileneceğimiz bir gün. Şimdi önemli bir gün bugün. Neden? Çünkü İkizler Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Satürn'e bir karesi var. Şimdi Ay da Kova Burcu'nda olduğuna göre bakın bu önemli olabilir. Çok önemli kararlar alacağız diye söylemiştim. Evet, karar verdirici bir gün. Şimdi Ay biliyorsunuz hani Kova'dayken daha bağımsız, özgürdür. Biraz daha geniş bakar olaylara. Biraz da asidir ve yenilikçi bir ruhu vardır açıkçası. Dolayısıyla Satürn'le de Venüs'ün bu karesi olduğu zaman genellikle ilişkilerde özellikle bir takım sorumlulukları ağırlaştırabilir, zorlaştırabilir. Bu da kişilere veya olaylara çok ters gelebilir, zor gelebilir ve ilişkilerde bir takım arızalara neden olabilir. Hatta belki de kopmalara bile sebebiyet verebilir. Peki kimler bunlardan endişe etsin onu da söyleyelim arkadaşlar. İlk 5 derece diyelim en iyisi. Mesela İkizler Burcu'nun ilk 5 derecesi, Balık Burcu'nun, Başak Burcu'nun, Yay Burcu'nun ilk 5 derecesi bu Satürn'ün Venüs'le olan karesinden etki alıyorlar. Doğum haritasında, yükselende veyahut da özellikle Venüs gibi mesela yerleşimleriniz varsa işte bu ilişkiler bakımından sizi etkileyebilir. Çünkü Satürn sorumluluk demektir. Önemli bir konuda bir sorumluluktan kaçmak olabilir mesela. Bir görev olabilir bu ilişki içinde. Hani bu çalıştığımız yerlerle de ilgili olabilir. Ebeveyn ilişkilerinde olabilir ama tabii Venüs olunca daha çok bu özel ilişkilerimizle ilgili oluyor. Bir kadın figürle de olabilir mesela. Diyelim ki sosyal çevrenizde arkadaşlarınız var ve gerçekten ciddi olarak belki de hayatınızı etkileyecek derecede sıkıntılar yaşıyorsunuz. Orada bir kopma olabilir. Ve bunlar arkadaşlar neyle ilgili olabilir biliyor musunuz? Hani biraz bunların ucu paraya bağlı olacaktır. Yani finansal konular, finansal kaynaklar, para yönünde anlaşmazlıklar. Ve bu anlaşmazlıklardan ötürü de hani kazançlarınla ilgili işte bir şey paylaşmak olabilir bu. Veya bir yere gitmek istiyorsun, bütçen denk gelmiyor, işte kafalar ayrı gibi olabilir. Evine bir şey almak istiyorsun. Burada bir zıtlık çıkar işte eşinle ne bileyim. Yani böyle konulara dikkat etmek gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl davranmamız lazım? Onu da şöyle açıklayayım ben size. Genel olarak ikizler çözümsel odaklıdır. Ama şu anda hani Mars'ta biraz problemli bir yerde olduğu için yani Yengeç burcunda hani Mars bizim hareket gezegenimiz olduğu için ikizlere baktığımızda ikizler de şu anda gerçekten hani Venüs de birbirini Merkür yönetiyor birbirini görmüyor. Dolayısıyla burada handikap büyüyebilir açıkçası. O yüzden biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Makul ve mantıklı kararlar almalıyız.
Eğer gerçekten bize hitap etmiyorsa tabii ki de hayır demeliyiz. Bir sınırımız olmalı. Bir ölçümüz olmalı. Kendimize ait bir duruşumuz olmalı. Dolayısıyla koparın demiyorum asla, fakat bence duruşumuzu da sergilemeliyiz. Burada yapılması gereken bir şey vardır. Kişi sorumluluğundan kaçıyordur. İşte orada bir şey diyemem. Çünkü sen kaçsan da evren gelir onu bir gün sana bir şekilde dayatır ve sen onu bir şekilde zaten yapman gerekiyorsa yaparsın. O yüzden özellikle ilişkiler babında bunu tırnak içinde bir de açmak istiyorum. Ben doğum haritalarına baktığımda özellikle ilişki danışmanlıklarında bunu görebiliyorum mesela. Çift haritalarına diyelim ki bakıyoruz. İşte birisi biraz sorumluluk almayı sevmiyor gibi. Almamış hiç hayatı boyunca. İşte diyelim diğer taraf evlenmek istiyor ama diğer taraf çok sıcak bakmıyor. Şimdi doğum haritasında bunu görüyorsunuz. Tamam, kadın ya da adam bu arada fark etmiyor arkadaşlar. Kaçar ama hayat öyle bir şey dayatır ki, ona öyle bir sorumluluk dayatır ki hiç kaçamayacağı bir sorumlulukla kitlenir ve mecburen onu yapmak durumunda kalırsın. Yani sevdiklerinize gereken özeni gösterin efendim. Yapmanız gerekiyorsa yapınız. Lütfen kaçmayın. Bir ilişki yürütmek çok kolay değil ama bir ilişki bulmak da çok zor. Hele bu devirde. O yüzden bence gereken yapılsın diye nacizane fikrim. Bu parayla da işle de ilgili tüm bu söylediklerim arkadaşlarım. Şimdi bakalım günün açılarına. 14 Nisan'da gökyüzünde neler var? Ay Kova burcunda. Evet, sosyal bir gündeyiz. Bilhassa sosyal çevremiz, arkadaşlarımız, toplumsal olarak baktığımızda işte biraz daha bu STK'lar dediğimiz alan ön planda olacaktır. Bu sosyal topluluk projeleri, onlarla ilgili çok konu duyabiliriz genel olarak. Hukuki süreçler gündemde olacaktır ve çünkü bugün şimdi Satürn Venüs'e de karesi olacak ki işte o alan, toplumsal alanda da buralarda bazı cısırtılı durumlar çıkacaktır. Bu arada tam olarak saat 19.38-20.38 arasında Satürn ve Venüs'ün karesi oluşuyor. Bunu buradan tekrar söylemiş olayım. Bir de akşam saatlerinde bakın Merkürle ayın da karesi var. Saat 21'den sonra başlıyor. Aslında 20.30'a kadar sürecek bakın. İşte burada dilimize hakim olmamız lazım. Mars'ın da 150'li var. Yani ilişkilerde gerçekten cısırtılı, kopuşlu, böyle frekansların karma karışık olduğu bir gün olabileceğini söylüyorum. Hiç mi güzel bir şey yok? Var. Toparlayamaz mıyız Deniz Hanım? Evet, toparlayabilirsiniz. Bakın Satürn'ün çok güzel açısı var kuzey düğme. Aynı zamanda günün ilk saatlerinde bu geceye girdiğimizde yine Venüs'le de ayın güzel bir iç ilişkisi var. Mesela bu Satürn toparlar. Satürn kuzey düğümle saat o 20.30-21.30 arasında bağlayıcı, olayları toparlayıcı, yumuşatıcı, problem varsa orada çözüm odaklı olmamızı sağlayacak çok güzel bir açısı var. İşte bunu değerlendirebiliriz. Astrolojik göstergeler bir şey bize gösterir. Rehber olur, işaret eder, fakat biz illa onu öyle yaşamak zorunda değiliz bu arada. Hani bizim kendi seçeneklerimizle, adımlarımızla hareket edeceğiz ve ona göre de bir şeyleri düzeltebiliriz. Hani bu da böyle bilinsin sevgili dostlarım. Bazı çünkü durumlarda şöyle bir şey oluyor. İşte ne yapayım haritam böyle, ne yapayım haritam böyle diye veya işte ne yapayım gökyüzü çok kötü. Evet, onlar kadersel etkili ama burada bizim irademizle de birçok şeyi değiştirebilme şansımız var. Bunu da böyle bilin sevgili dostlarım. Mesela birçok biraz geriye çok gidip baktığımızda mesela astroloji derslerinde daha çok bunlar öğretilir, gösterilir. Mesela Hazreti Mevlana'nın, ki ben bunu örnek olarak çok gösteriyorum. Mesela o kadar zor bir haritası var ki. Yani adam boşuna ermiş derviş olmamış mesela. Kendi haritasını aşmış çünkü. Yani bugün baktığında, haritasına baktığında asla böyle bir alim olacak bir harita görmüyorsunuz Mevlana'nın haritasında. Fakat öyle sınavlar vermiş ki, kendini öyle büyük aşmış ki kişi Mevlana ve bugün bildiğimiz Mevlana olmuş. Yani resmen derisini yüzmüş adam. Yani o kadar büyük bir tevekkül sahibi bir insan. Bu ne demek? Tabii bunu yapmak çok kolay değil. Çok özel bir insanlar bunu yapmış, başarabilmiş. Ama daha küçük, daha kolay, daha yapılabilir şeylerde biz de bunu yapabiliriz açıkçası. Her şey burada, iradede. İşte Merkür'ümüz kadar varız, Mars'ımız kadar mücadele ediyoruz dediğimiz böyle. Haritada sembollere baktığımda ben hep öyle görüyorum arkadaşlar. Mesela işte Venüs'e baktığında duygularını anlıyorsun ya.
İşte bunu yapar mı yapamaz mı? İşte bütün bu enstrümanlar nerede nasıl hareket edeceğini gösteriyor ama evet orada zayıf diyorum. Fakat bakın buradan destek var. Niye onu istemiyor? Mesela niye oraya elini uzatmıyor? Yapabilir aslında. İşte bana danışmanlıklara gelindiğinde aslında böyle rehberlikler vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki söylemek kolay, yapmak hakikaten zor sevgili dostlar. Böyle bir işte enerji var gün boyunca. Bugün de böyle değişik bir açıdan bakmaya çalıştık güne. Evet sevgili dostlarım, tutulmaya doğru gidiyoruz. Bugün yani günlerden cuma, artık hafta sonu, böyle bayram yaklaştık, işte Arife, bayram telaşı, güzel şeyler inşallah, güzel heyecanlar sevdiklerinizle, ailenizle yaşarsınız. Sevdiklerinizle inşallah kavuşursunuz. Tabii birçok insan kavuşamayacak. Depremde çok canımızı kaybettik. Onlar için de çok acı bir bayram olacak. Çok hüzünlü bir bayram olacak. Yakınlarını depremde kaybeden aileler, evlatlarını, sevdiklerini, onların için gerçekten çok üzgünüz hepimiz. Acılarını paylaşıyoruz yüreğimizde. Bugün onu düşündüm. Yani bizim hani küçük çocukken daha çok sevinirsin bayramlara. Ama artık bizim için hani bir şeyleri yaşadıktan sonra bazı şeyler yalan geliyor ama tabii ümidimizi tüketmeyeceğiz. Geride kalanlar için, geride kalan sevdiklerimiz için, geride kalan çocuklarımız için yaşamaya, tutunmaya çalışmak zorundayız sevgili dostlar. Şimdi gelin bugünün şanslı saatlerini söyleyeyim size ben. Evet, sabah 06.25-07.30'da erken kalkar yol alır efendim bu sabah. Güzel bir sabah olacak. 13.09-15.08 öğle saatleri gayet tatlı, gayet hoş. Bakın bugün ilişkiler çok yorulur yani. O yoruculuğu işte bu saatlerle böyle atlatabilirsiniz. En azından deneyiniz efendim. En azından deneyin. Tekrar edeyim, 15.09-15.08 güzel bir saat ve diğer saatimizde 21.19-22.13 aralığında. İşte bakın bu akşam 21.12-21.13 var ya, resmen altın gibi, pırlanta pırlanta, bunu lütfen değerlendirin. Çok önemli bir anahtar şu saat. O kadar stresli bir akşam, biraz dilimizi tutacağız. Efendim sevdiklerimizi incitmeyeceğiz ve eğer ki yaptıysak da ve pişman olduysak da bakın bu saati kullanın işte. Bu saati kullanın, gönül alın. İnanın gece yatıyoruz, sabah kalkacağız mı belli değil. Yani ölümlü dünyada yaşıyoruz. O yüzden gereksiz yere hiç kimse kimseyi de kırmasın. Herkes birbirini sevsin, saysın diyorum sevgili arkadaşlar. İstersek her şeyi yapabiliyoruz. Bizler istersek her şey oluyor sevgili dostlarım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar.